Evet, geçen yıl Temmuz ayında Güney Kore'den Kuzey Kore'ye kaçan Amerikan askeri Travis King'in duruşması görüldü. Teksas'taki askeri mahkemede hakim firari askeri ordudan ihraç etti ve 1 yıl hapis cezası verdi. Gözaltında kaldığı süre dikkate alınan King serbest bırakıldı. Aksiyon filmi gibi hikaye hapis cezasıyla son buldu. Güney Kore'den Kuzey Kore'ye kaçan Amerikan askerine Amerika Birleşik Devletleri'nde 1 yıl hapis cezası verildi. 24 yaşındaki Amerikan askeri Travis King, Güney Kore'de görev yapıyordu. Bir barda kavga çıkardı ve 2 ay hapis cezası aldı. Güney Kore King'i ABD'ye geri göndermek için asker eşliğinde havalimanına götürdü. Ancak asker uçağa binmek yerine Kuzey ile Güney Kore arasındaki askerden arındırılmış bölge olan fiili sınır köyü Panmunjom'a düzenlenen bir tura katıldı. 18 Temmuz 2023'te Kuzey Kore sınırını kendi isteğiyle izinsiz olarak geçti. Pyongyang yönetimi önce King'i gözaltına aldı, ardından sınır dışı etti. 28 Eylül 2023'te Teksas'a gönderilen King, o tarihten beri gözaltında tutuluyordu. ABD'nin 14 ayrı suçlama yönelttiği Amerikan askerinin duruşması, Cuma günü Teksas'ın Fort Bliss kentindeki askeri mahkemede görüldü. Travis King hakkındaki suçlamalardan 5'ini kabul etti. Mahkemede yargıcı ABD ordusundan firar etmek ve bir daha asla geri dönmek istemiyordum dedi. Hakim King'i Amerikan ordusundan ihraç etti ve 1 yıl hapis cezası verdi. Ancak firari asker hapis yatmayacak. Gözaltında kaldığı süre dikkate alınarak serbest bırakıldı. Ukrayna'dan bir yasak var. Rus casusluğu endişesiyle Rus mesajlaşma uygulaması Telegram'a yasak getirdi Ukrayna. Ukraynalı hükümet yetkilileri ve askeri personel artık resmi cihazlarından Telegram kullanamayacak. Şubat 2022'den bu yana Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta önemli bir bilgi kaynağı haline gelen Telegram, Kiev yönetiminin engeline takıldı. Rusya'nın silinen Telegram mesajları da dahil olmak üzere bazı verilere erişim sağlayabildiğini öne süren Ukrayna, Rus casusluğu endişesiyle harekete geçti. Hükümet yetkilileri ve askeri personelin Telegram kullanımına yasak getirildi. Ukrayna Askeri İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kirilo Budanov, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'ne bazı kanıtlar sundu. Rus özel servislerinin Telegram'da casusluk yapabildiğini ve kendilerini gözetleyebildiğini iddia etti. Bunun bir ifade özgürlüğü değil, milli güvenlik meselesi olduğunu savundu. Bunun üzerine hükümet yetkililerinin Telegram kullanımı yasaklandı. Yasağın kişisel cihazları değil, yalnızca resmi cihazları kapsadığı belirtildi. Telegram'dan açıklama gecikmedi. Kişisel verilerin ya da mesajların ifşa edilmediği belirtildi. Gizlilik yasasının Rusya'yı da kapsadığı bilgisinin altı çizildi. Nitekim Fransa, Telegram hakkında yürüttüğü organize suç soruşturması kapsamında bazı kullanıcıların kimlik bilgilerini talep etmişti. Telegram, Fransız polisinin talebine yanıt vermeyince uygulamanın CEO'su Pavel Durov işbirliği yapmadığı gerekçesiyle Paris'te gözaltına alınmıştı. 4 gün nezarette tutulan Durov, 5 milyon euro kefalet ve Fransa'dan ayrılmamak kaydıyla serbest bırakılmıştı. Durov'a aralarında organize suç örgütünün yasa dışı transferlerine imkan tanıyan çevrim içi platform yönetmek de dahil olmak üzere 6 suçlama yöneltilmişti.